Terk edilmiş bir bebek. Tuttuğu takımda istenmeyen sıska bir çocuk. 23 yaşında para kazanmak için fabrikada çalışan bir genç. Jamie Vardy. O bir neslin hayallerine tutunma sebebi, Leicester'ın yaşayan efsanesi. Sana nereden rastladım, oldum dermeden, kendimi sana sakladım, senden daha güzel, kimseleri de takmadım, ölsem değişmem, kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel, senden daha güzel. Her şey değişti, o değişmedi. Herkes gitti, o gitmedi. Herkes durdu, o atmaya devam etti. Jamie Vardy. Richard Gill ve Liza Cleaves, Sheffield'da bir çocuk dünyaya getirdi. Henüz evli olmayan çift bebeklerine Jamie ismini verdi. Bir yanda maddi sorunlar, diğer yanda Richard'ı onaylamayan Liza'nın ailesi. Daha ilk yaşını doldurmamış olan Jamie, ilk kez o günlerde istenmedi. Başka bir kadından daha bebek bekleyen babası, bir daha yüzlerini bile görmemek üzere evi terk etti. Vardy soyadı, üvey babasının mirası. O büyürken Liza, Phil Vardy isminde biriyle tanışıp evlendi. Jamie'ye de o babalık yaptı. Annesi avukatlık bürosunda çalışıyor, üvey babası vinç operatörlüğü yapıyordu. Jamie de Sheffield Wednesday ve Sheffield United arasında oynanan ateşli Steel City derbilerini izliyor, bir gün sahaya çıkmayı hayal ediyordu. Onun tarafı Wednesday'di. Bu hayatı boyunca değişmedi. Hep aynı şeyi düşledi. Sheffield United'a karşı oynayacak, gol atacak ve delice sevinecekti. Bir süre sonra maçları izlemek yetmemeye başladı. Oynamak da istiyordu. Tuttuğu takım için oynamak. Belki bu sayede erkenden tanıştığı hayatın gerçeklerinden kaçabilirdi. Sheffield'ın en yoksul mahallelerinden Hillsborough'da dünyaya gelmiş, hayatı ayakta kalmaya çalışarak öğrenmişti. Tuttuğu takımda ilk fırsat geldi. Sheffield Wednesday Akademisi'ne katıldı. Ama bir eksik vardı. Hiçbir zaman iyi beslenmemiş, üzerine düşünmemiş, sağlıklı bir yaşamı olmamıştı. Yaşıtlarına göre ufak tefek ve zayıftı. Koçlar ve kulüp yönetimi de ona sıskasın dedi. Jamie 15'ine geldiğinde bir kez daha istenmedi. İlk darbe değildi ya da ilk terk ediliş. Yine de acı vermişti. Takımdan gönderildikten kısa süre içinde çok hızlı gelişti. O günleri şöyle anlatıyor. Gerçek bir kalp kırıklığıydı ve bunu daha da kötü yapan şey serbest bırakıldıktan tam bir ay sonra bir büyüme hata geçirmemdi. Birdenbire her yerden tam 20 santimetre uzadım. Wednesday'de oynayabilmek için artık çok geçti. O an bir şey fark etti. Tuttuğu takım onu istemese de içindeki alev hala sönmemişti. O hala saldırgan, iştahlı Vardy'ydi. Ne kadar bırakmak istese de futbol onu bir şekilde içine çekti. Sıradaki adrese Stocksbridge'e gitti. 30 sterlin. Futboldan kazandığı ilk maaş. Geçim için çok küçük, mutlu edecek kadar büyüktü. Çünkü penceresiz bir soyunma odasında kendi temizlediği formaya akıttığı ter için, attığı goller için ilk kez ödeme alıyordu. 8. Lig'de oynadığı maçlarda attığı goller de kazandığı 30 sterlinde hayatta kalmaya yetmiyordu. Para kazanmak için okulu da ufak yaşta bırakmıştı. Bir fabrikada çalışmaya başladı. Engelli bireyler için atel üretimi yapan fabrikada her gün 12 saatlik vardiyasında yüzlerce kilo sıcak demiri indirip kaldırdı. Bu işi yaparken çok kez kariyerine hiç başlayamayacak sakatlık riskleriyle de karşılaştı. 23 yaş. Geleceğini yok edebilecek kadar olgun bir yaştı. İlk büyük hatasını yaptı. Kendince çevresindekileri korumaya çalışmıştı.
Sahipsizliğin ne demek olduğunu bizzat biliyordu. Sorun bunu zaman zaman aşırıya kaçırıp yumruklarıyla yapıyordu. Stocksbridge günlerinde bir akşam barda oturuyordu. Yanında işitme engelli arkadaşı vardı. Birkaç serseri yapmamaları gereken bir yanlış yaptı. Vardy'nin engelli arkadaşına bulaştı. İtiş kakış, işitme engeliyle alay etme, küfürler derken o kargaşayı Vardy dağıttı. Daha doğrusu Vardy'nin yumruğu. Sadece kargaşayı değil, işlerinden birinin yüzünü de fena halde dağıttı. Sonrasında mahkemeye çıktı. Hapse girmedi. Ayak bileğine denetim kelepçesi takıldı. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dışarı çıkma yasağı vardı. Bu, Vardy'nin akşamları maçlara çıkamayacağı anlamına geliyordu. Neyse ki 8. Lig'de maçlar erken oynanıyor, ev sahibiyken sorun olmuyordu. Asıl sıkıntı deplasmanlar. Takım Vardy'den vazgeçemezdi, her maç oynaması gerekliydi. Çözümü onu akşam 6'da evine yetiştirmekte buldular. Maç uzarsa oyundan çıkıyor, deplasman uzaktaysa bir devre oynayıp birisi onu hemen evine götürüyordu. Neyse ki 8. Lig'de Vardy için bu süreler fazlasıyla yetiyordu. Bu şekilde 6 ay geçirdi. Rakipleriyle yaptığı gibi bununla da eğlendi. Onu tekmelik gibi kullandım. Çünkü ne yaparsanız yapın çıkmıyordu dedi. İlk büyük dersi veren ne hatalar ne de sonuçlardı. Emma Dadgett'la dünyaya getirdikleri Ella artık en büyük motivasyon kaynağıydı. Çünkü ona bakabilmek için gereken 30 sterlinden, fabrika işinden fazlasıydı. Bunu bizzat kendi çocukluğundan biliyordu. Baba olunca daha da iyi anladı. Onları terk edemez, yarı yolda bırakamazdı. Jamie'nin yaşadığını Ella'ya yaşatmadı. Kızı doğduktan sonra sahada daha da iştahlıydı. Daha çok gol atmaya, her pozisyonu bitirmeye odaklandı. Tek vuruş golleri, defans arkası koşulları üzerine ekstra çalışmalar yaptı. 2008-2009 sezonunda Stocksbridge'i 7. Lig'e tek başına taşıdı. 7 senesini verdiği takım için bir oyuncudan çok daha fazlasıydı. Stocksbridge anı tribünü de Jamie Vardy tribünü adını aldı. 2010'da Halifax Teknik Direktörü Neil Aspey'nin radarındaydı. Diğer oyuncular transfere anlam veremeseler de takıma katıldı. Ve o seviyede bir takım için 8. Lig'den 7. Lig'e imza atan 23 yaşındaki birine 18.000 euro bonservis ödemek ciddi bir rakamdı. İlk maç, ilk gol, ilk galibiyet. Anlam veremeyen herkes Vardy ile tanıştı. Yeah, well, I think, Jamie, we signed him. He's a player that I wanted for the last couple of years. And today, he's made the first goal. He scored the second goal and he's won us a penalty, which should have been the third goal. So his contribution's been very good. Stocksbridge'e yaptığını yaptı. 37 maçta 25 gol atarak Halifax'ı da 7. Lig'den 6.'ya taşıdı. O yılı sezon oyuncusu olarak tamamladı. 3 sezonda 3 ayrı lig. 6. Lig'de de tarifi değişmedi. Yeni sezonda 4 maçta 3 golü başlangıç yapınca Vardy için basamakları çifter çıkma zamanı gelip çattı. Jamie Vardy, and it's his best goal of the season by now. Lock keeper just made sure I followed it in, so I'm happy with that. Oh, get off video. Well, if anyone says that was dull, then they must be dull themselves. Quality game. Everyone sign up to get to see more of this. Not next year. Hey! Would you just like to clarify, Jamie? You will be here next year? No, I'm signing for Ibiza Town. I'm going to Ibiza on holiday and I'm never coming back. On £35 a week, plus his stay. It's awesome. Bazı soru işaretleri yine vardı. Gol kralı olduğu ligde Kidderminster maçında rakip Wagon'u sakatlayıp, faul yapıp sonra Cunan'a yumruk atıp 4 maç ceza almıştı. Yine de 5. Lig'den Fleetwood, Halifax'a 1 yıl oynayan 24 yaşındaki Vardy için yüksek bir bedel olan 170.000 euroya gemileri yaktı. Sheffield Wednesday tribünlerinde de ateşliydi. Fabrikada çalışırken de azimliydi. Ama kızı Ella'yı kendisi gibi ortada bırakmamak için canını dişine takan Vardy en tehlikelisiydi. 5. Lig'de ilk yıl 40 maç, 34 gol, 17 asist, 51 gole direkt katkı. Glad that I got the opportunity. I was coming from Halifax and
The season just worked out as it has. Perfect. Different animal compared to a lot of other people, and that might be a once in a lifetime sort of story, which is if he can do it, then we've all got a chance of doing it, you know. Rakip savunmacıları için kabus gibiydi. Hem de sadece ligde değil. FA Cup'ta üst lig takımlarına karşı da oynadı, 4 maçta 3 gol attı. Biri hızının, hırsının, her golü olan açlığının gözlerindeki ateşin farkındaydı. Leicester Teknik Direktörü Nigel Pearson. 5. ligden bir oyuncu, 25 yaşında ve 1.3 milyon euro bonservis. Bu transfere onay vermek biraz delilik ister. Çünkü bir yanda gerçekler, diğer yanda gerçeküstü istatistikler. I bet you couldn't wait, because it's been a while since you signed, but you've probably been counting down to today and getting back and getting amongst them. Yeah, it's been a good laugh meeting all lads and having a little giggle with them all. But yeah, it's just down to nitty gritty now, getting fit. Any characters you've come across already? Yeah, obviously Paul Gallagher thinks he's joking at team already, but Transfer nereden bakılırsa bakılsın büyük riskti. Ne kadar büyük bir risk olduğunu da ilk sezonunda gösterdi. İlk sezon 29 maç, 5 gol, 4 asist. 5. ligden Championship'e sıçrama yaptığı makas aralığı çok genişti. Yedek kulübesinde Harry Kane'le birlikte takımın ana golcüsü Chris Wood'un arkasında bekledi. Bir de üzerine uyum sorunu, alkol, kumar eklendi. Vardy Sheffield'da üzerine yapışan ne varsa yanında getirmişti. Açıkçası kulüp de, hocası da, kendisi de vazgeçebilirdi. 2012-13 sezonu sonunda neredeyse pes etmenin eşiğindeydi. Yönetim onu karşısına alıp bir konuşma yaptı. Teknik direktör Pearson inanç aşıladı. Hayatında ilk kez birisi ona yol gösteriyor, kol kanat geliyordu. Beklentileri çocuğunun geleceği üzerine bir konuşmaydı. Ve işe yaradı. 2013-14 sezonu. Ona sahip çıkan yönetimin yüzünü kara çıkarmak istemiyordu. Sahaya her şeyini koydu. Ligde 37 maçta 16 gol, 10 asist yaptı. 102 puan toplayan Leicester, Vardy'siyle Championship'i zirvede tamamladı. Performansı kendisine inanıldığında yapabileceklerinin teminatıydı. Premier Lig'de açılışı Manchester United'da yaptığı 5-3'lük galibiyetin 1 gol 2 asistli mimariydi. Kendisine göre kariyerinin en iyi maçlarından biriydi. Bu tek perdelik performansı sezon geneline yansıtamadı. Takım da iyi değildi. O yılı 36 maçta 5 gol 8 asistle geçirdi. Ama her skor katkısı altın değerindeydi. Özellikle West Brom karşısında 90+1'de getirdiği 3 puan ve Burnley galibiyetleri. Vardy tek başına haneye 6 puan yazdırdı. Leicester o 6 puanla ligi küme düşmenin eşiğinde 14. sırada tamamladı. Leicester'ı kümede tutan son 9 maçta 7 galibiyetlik seride Vardy 8 gole etki etmişti. İşin buraya kadar geleceğini hiçbir zaman düşünmemişti. Artık 28 yaşına gelmişti. Bir zamanlar Leicester yedek kulübesinde birlikte oturduğu Harry Kane'le ülkenin en iyi 2 golcüsünden biri olarak sırtında 10 numarayla sahaya çıktı. Geçmişi dize getireceği sezon başladı. 2015-16. Herkes Big Six'ten dominasyon bekliyor, Leicester dönüşüm yaşıyordu. Kabus gibi yılın peşine teknik direktörlüğe Claudio Ranieri getirildi. Mahrez, Drinkwater, Kanteli sistemi Vardy'nin üzerine inşa etti. Çünkü özgür olması gerektiğini fark etti. Ondan tek bir şey istedi. Top kaybedildiğinde önde yapılan baskıya destek. Hücumda zaten eksiksizdi. Rakip savunmacıları yorarak bitiriyor, beklerle stoperler arasına giriyordu. Hızı ve enerjisi sayesinde sürekli yer değiştiriyordu. Kusursuz da bir bitiriciydi. Stockbridge'den takım arkadaşlarının dediği gibi. Iskalamazdı. Premier Lig'de henüz tekrarlanmamış bir rekora imza attı. Ranieri sisteminde ligde 11 maçlık gol atma serisi yakaladı. Kariyerinin en estetik golünü belki de o sezon Klopp'un Liverpool'una attı. Klopp maçtan sonra gol için world class yorum yaptı. Sezonu 38 maçta 24 gol, 7 asistle tamamladı. Ama burada asıl detay şu. Ligin ilk 6 sırasındaki takımlara 6 gol attı. Vardy'nin alev aldığı yılı Leicester, Arsenal'a 10 puan fark atıp zirvede tamamladı. Onu istemeyenlere inat, Premier Lig kupasını kaldırdı.
Leicester tarihindeki tek Premier Lig şampiyonluğunu onun golleriyle kazandı. 6 yıl önce 8. Lig'de fabrikaya gidip gelerek futbol oynayan bir adamdı. Sadece 6 yılda İngiliz futbolunun zirvesine çıktı. 29 yaşında hayatın tüm zorluklarına rağmen başardı. Aynı sene İngiltere'de yılın oyuncusu seçildi. Bir sürü transfer teklifi geldi. Arsenal tesislerine kadar gitti. Arsene Wenger'le görüşme gerçekleştirdi. Her şey tamamken işler imza kısmına geldi. Vardy, Arsenal'ın eski transfer sorumlusu Dick Lowe'dan evine gidip düşünmek için süre istedi. Lowe'un açıklamasına göre Vardy'nin transferi iptal edileceği o an belliydi. Transferi gönderdiği bir kısa mesajla reddetti. Onları yarı yolda bırakmak mı? Kimse bana inanmıyorken beni bir tek Leicester istedi. Şöhret, para. Gollerin getirdikleri bunlarla sınırlı değildi. En iyi döneminde biri vardı, tribünde onu izleyen. Geçmişten, onu ilk terk eden. Soyadını taşımayı reddettiği babası, Richard Gill. Jamie Vardy ismiyle şampiyon olduğu yıl tanıştı. Verdiği bir röportajda adını ilk kez duyduğunu söyledi. Yaşananlar için pişmanım, görüşmek isterim dedi. Vardy bunlara cevap bile vermedi. Tribün korkuluklarının ötesine hiçbir zaman geçemedi. İngiliz futbolunun muhtemelen en farklı karakteri. Oyunda rakiple uğraşmaktan zevk alıyor. Maç öncesi özel bir hazırlığı var. Rakip stoperleri araştırıyor. Ama gol yolları için değil, tahrik etmek için. Yabancı stoperlerin dilinde küfürler öğreniyor. Tribünleri kışkırtacak gol sevinçleri yapıyor. Sheffield United'ı çıldırtmak için korner direğini parçalıyor. Donarak yapılan ikonik gol sevinci Manquin Challenge'ı sahalara İngiltere formasıyla ilk o getirdi. Antrenmanlarda kendi stiliyle çalışıyor. Ağırlık kaldırmaya karşı. Bir demecinde kaldırdığı en ağır şeyin bir kutu Red Bull olduğunu söyledi. Zaten maçlardan önce kulübede sürekli Red Bull içiyor. Tütün de tükettiğini belirtiyor. Kramponlarında ise kızların adı yazıyor. Ella ve Sofia. Sadece öz kızları değil, eşi Rebecca'nın da ondan olmayan 2 çocuğuna babalık yapıyor. Kendisi gibi zorlu bir çocukluk geçirmemeleri için gençlerle özel olarak ilgileniyor. 2015'te V9 Akademi isminde bir futbol okulu kurdu. Kamplara katılanlar fırsatları değerlendiriyor. Gençlerin önünü sadece akademide değil, milli takımda da açıyor. Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası'nda sahne aldı. 26 maçta 7 gol, 1 asist yaptı. Kendi isteğiyle milli kariyerini noktaladı. Sebebi ne Rooney ile olan çekişme iddiaları ne de bir başkasıydı. Teknik direktör Southgate'den daha çok gençlere şans vermesini isteyip milli maceraya 31 yaşında son verdi. Leicester City tam bir peri masalıydı. Vardy bir fenomen halini aldı. Barcelona maçının devre arasında bütün oyuncular ondan formasını isterken bunu Luis Suarez başardı. Yolcular gemiden bir ayrıldı. Geriye kaptan kaldı. Kante 36 milyon euroya Chelsea'ye gitti. Ondan bir yıl sonra Drinkwater 38 milyon euroya yine aynı adresi seçti. Sıra Mahrez'e geldi. O da 68 milyon euro bedelle Guardiola City'sini tercih etti. Yaprak dökümü 2022-23 sezonunda düşüşü getirdi. Vardy'ye yine transfer teklifleri geldi. Yerinde duramayan bir genç olarak geldiği Leicester için fedakarlık sırası Vardy'deydi. Bu kez büyük bir adam olarak daha yüksek paraları reddetti, yuvasını terk etmedi. Enzo Maresca'lı Leicester Championship'te uzun süre kalmaya niyetli değildi. Yunus Akgün'ün bulunduğu kadroda 37'lik Vardy kaptanlık bandını takıp kahraman pelerinini sırtına geçirdi. 37 maçta 20 gol atıp Leicester'ı yeniden Premier Lig'e geri getirdi. We had to start from the beginning.
manager came in, we had to take his philosophy on board. We had to work his absolute bollocks off. And we're in the Premier League! Hayatın köşeye itilen, istenmeyen yan karakteriydi. Daha bebekken terk edilen, tuttuğu takımda istenmeyen, hayallerine koşarken gününü fabrikada çalışarak geçiren, kızları için ayağa kalkan, asla ama asla pes etmeyen Leicester efsanesi Jamie Vardy. Fecedal, fedai cembiyeleriyle cenkte kaldı. Surlarımda kahpe uyuya daldı. Suretim şarap misali, eskidikçe değeri arttı. Serserim serim, giyotin altı kalbimde. Seni de kaç kez birisi idam aldı. Şaibelerim şairimdi, şakacı mecburi sıfattı. Rıhtımlarından gemiler kalktı. Yolcular ağırladım, ağır ağır revanlarım. Güneştim, bir ara yağmur oldum. Kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum. Spekülatif düşlerin spazmı var. Stagflasyon önlemiydi. Sözümü kesme girişiminde bulunan herkeseydi radikal argolar. Söyle ne zaman bitti aşka dair tangolar. Her işte bir racon var. Haydi egoma sponsor ol. Ecemle ecele giderim. Rabbenamı bir hiç yuru tersledim mafaşa. Bir dilekti vurgun oldu. Vodka Red Bull ciğere doldu. Sagopa nadir sarhoş oldu. Cemre geç de olsa düştü. Kelimelerdi kelimelere ve kertelerime münzeviydim. Dünyevi senaryolarda rap denen bahirdim. Münasebetsiz küfrü bastım, onurun canı yaktım. 6 senedir aklındayım, çekemedin ya farkındayım. Traksın, sen real değilsin. Yazdıklarına sadık olamadın. Söyle kaç eşlisin. Muah bıraktım seni ve kitlelerini sar. Fiyatlarım fiyatsız, anonim oldu haykırışlarım. Az önce doğdum, halatım 27 boğum. Sele gitti Ağustos'um. Vaziyet etmek istedim şarkılarımı kızma. Hep sonunda kendimi vurdum. Vardy, you've experienced many days like this in your career. This is, as always, got to be right up there. Yeah, 100%. At the end of the day, in football it's tough to win things. Really tough. 17 playing against 28 to 33-year-old centre-halves, all 6'4", who just look at me and think, right, here we go, we've got one. That was never me. I'd take a tackle, I'd make sure I give one back, not being like scared of anything. Definitely toughened me up massively. I'm always been a firm believer of when you enjoy football, that's when you play your best. Acele et şu gözyaşın sil. Sagopa idol oldu bak dedim babam. Ben dayandım buraya kadar geldim 27 adım. Takma kendimden can sıkıntım önceden. At the end of the day, if you went for grassroots, I wouldn't be where I am today. So you always try and look back on it with fond memories, and it definitely made me the person that I am. Az önce doğdum, halatım 27 boğum. Sele gitti Ağustos'um. Vaziyet etmek istedim şarkılarımı kızma. Hep sonunda kendimi vurdum, şarjörü doldurdum. Az önce doğdum, halatım 27 boğum. Sele gitti Ağustos'um. Vaziyet etmek istedim şarkılarımı kızma. Hep sonunda kendimi vurdum, şarjörü doldurdum. Who would you least like to wrestle in Jelly? Wow. Are you going to lie to me today? No. Lie detector says you are, so... Well, we'll find out, won't we? You look like you're sweating a bit. No sweating at all. Do you miss N'Golo Kante? Yeah, everyone misses N'Golo. He never stopped smiling, the boy. Does Jamie Vardy like to party? Yes. Who would you least like to wrestle in Jelly? Harry Maguire or Wes Morgan? Wow. You can pick the flavour. Strawberry jelly, and probably say Harry Maguire. Strawberry jelly's my favourite as well. Yeah, I don't think it's Harry's though. Okay. Have you ever done a duck face selfie? A what? A selfie with a duck face. Can't say I have, no. Apparently you have.